Sena, biz bu tekneyi almaya nasıl karar verdik? Bir anlat bakalım, bir anlat, bir dinleyelim. Nasıl karar verdik? Biz denizi çok seviyoruz. Herkes gibi. Biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın denizi biraz kötü. Yani en ufak fırsatta bile hep böyle Erde'ye, Balıkesir'e kaçıyoruz. Dedik ki biz denizin ortasına durabileceğimiz, işte balık tutabileceğimiz, atlayabileceğimiz, girip çıkabileceğimiz bir şey alalım. Sonra işte araştırırken falan dedik ki kano alalım. Sonra kano almaya karar verdik. Ama bizim şöyle bir kötü huyumuz var. Hemen kano alamadık tabii. Alma sürecimiz de uzun sürdü. Çünkü biz böyle bir şey alırken her yerden 10 defa fiyatına bakıyoruz. İşte Türkiye'den baktık falan, sonra yurt dışından baktık. Dedik yurt dışında yarı yarıyaydı. Bir geziye gittiğimizde yurt dışından kanomuzu aldık. Ve geçen sene full kanoyla takıldık. Sonra baktık biz artık kanonun içinde hani böyle yemek yiyoruz, sofra falan kurmaya başladık. Bu bize yetmiyor. Sonra işte bu bize artık yetmiyor dedik. Tabii ki hep tekne hayalimiz vardı ama o zaman hiç bütçemiz yoktu. Ve Samet'in zaten çocukluk hayali tekne. Sonra Hayallerim gerçek oldu. Sonra bir gün işte Yalova'ya gittik. Bak ben hep diyordum sana ya, anlayamazsın. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Anlayamazsın. Birçok marincileri gezdik tabii ki. Sonra bir yere girdik ve oradan aldık teknemizi ve hani hiç koyacak yerimiz yok. Yani hatta gerisini Samet anlatsın. Oralar Evet, biraz evet. detaylı, karışık. Oralar biraz karışık. Şöyle karışık da değil aslında ya. Yani Karışık değil, zor net. yani. Hani birkaç firmayı gezdik, baktık, beğendik. Sonra tam böyle Yalova'dan ayrılıyoruz. Karar vermişiz artık. Al bakalım Sena şunu. Tam böyle Yalova'dan ayrılıyoruz. Kararımızı vermişiz ne alacağımıza. Karar verdik ama şey geldi aklıma, yani benim lan biz bunu nereye koyacağız? Nasıl yapacağız? Falan gibi şeyler geldi aklıma. Sonradan da Sena beni gaza getirdi tabii ve aldık yani. Almışken alalım dedik. Hadi alalım mı alalım. Alma derken tekneyi aldık ama ne yoktu Sena? Koyacak yer. Koyacak yerimiz yoktu. Aynen. Ya onu da bir şekilde çözdük. Nasıl hallettik? Bir önceki videoda da bahsettim işte, bu şu arkamızda gördüğünüz Karacaali, Gemlik tarafları. Yok, Gemlik bu tarafta pardon. Karacaali, Narlı taraflarında sağ olsun abilerimiz yardımcı oldular. Bir tonoz ayarladılar bize. Tonoza bağlayacağız onu. Henüz tonoza bağlanmadık. Limanda duruyor çünkü tekne. Ama ilerleyen dönemlerde tonoza bağlanacak eminiz. Bakacağız tonozda da işte nasıl olacak, nasıl bitecek. Şey sorusu gelmiş mesela, bu nereden buldunuz, ne kadar ödediniz gibi. Bir önceki videoda aslında bahsetmiştik de 6.000 lira ödedik biz oraya yıllık. Kışın da tabii tekneleri dışarıdan tutmamız gerektiği için ayrı bir ücret çıkacak bu işe. Bilmiyorum ne kadar Bir de çıkar şöyle ama. bir soru vardı. Marinalarda yer var mı? Yok. Yok, o çok net. Yok yani, biz gerçekten kaza bela bulduk. Hani teknenin gelmesine artık 3 gün falan kaldı. Bizim hala yani koyacak yerimiz yok. Oturduğumuz evin de bahçesi yok. Apartman dairesinde oturuyoruz. Kapımızın önüne koyma şansımız yok falan. Bayağı bir stres çektik ya. Evet, Yani bayağı hakikaten sıkıntılıydı strese girdik. buraya Yani bulana kadar. ne yapacağız, oraya mı koysak, buraya mı koysak, yer araştırıyoruz falan. Hani en son Balıkesir'e kadar baktım, dedim hani Balıkesir'de dursun bari. Bakmanın bir faydası yok, orada da yoktu çünkü. Neyse biz teknemizi tanıtıma geçelim bence. Çünkü ne aldık, ne yaptık onu da bir gösterelim ya. Evet, gösterelim. Şöyle önce güzel bir dıştan bir çekim alalım istedim tekneyi anlatırken. Ya hayatı sen yaşıyorsun be arkadaş. Nerede? Deniz anası mı? Aman Allah'ım. Çok acayip bir yapısı var bunun ya. Evet, şimdi teknemizin boyu kıçtan başa 4.70. Genişlik de küpeşteler dahil 2.10. Çift kabuk bir tekne. Şuradan şöyle bir bağladık biz tekneyi şu anda. Bağladık değil de çapa attık işte yalandan. Hatta zincir bile orada. Zaten 2 santimlik bir su. Teknede toplamda 1, 2, 3 tane ön tarafta, şu oturup kullandığımız yerin altında da
4 tane bayağı büyük saklama alanları var. Öndekiler çok büyük sayılmaz ama yani iş görür tarzda bence. İş görür tatta. Hemen önünde de şurada gördüğünüz yerde de zaten bizim çapalarımızın, iplerimizin vesairenin durduğu yer var. Bütün krom aksesuarlarını aldık biz. İşte krom vardevelalar, tente gördüğünüz gibi bayrak direği, ışıklı bayrak direği. Zaten ışıklı bayrak direği zorunlu. Türk bayrağımız da zorunlu, biliyorsunuz bunları. Bir tane dinlencemiz var. Teknenin sancak kıç tarafında bulunuyor. Bir dinlence tahta. Hemen iskele kıç tarafında da merdivenimiz var. Denize atlayıp çıkacağız inşallah. Daha atlamak nasip olmadı. Sena merdiven aynen. Lan yaşa lan. Sanki yalnız bak şöyle bir şöyle bir görüntü oluyor. Sanki böyle şeydeyiz. Sen böyle çok böyle derin denizdesin de ben de böyle yüzerken video çekiyormuşum gibi bir görüntü var. O kadar cabalamayın. Cabalama. Lan deniz belli lan şurada olduğumuz zaten 10 santim olduğu belli. Ha yani şöyle işte merdiveni aşağı indirebiliyorsunuz. Çıt diye kapanıyor. Bir sorun var beni rahatsız eden teknede. Tapa gaz böyle dip gaz yol verdiğinizde tekneye abi şu bağlantı noktasından bir hırıl hırıl ses geliyor. Ama onu çözeceğim. Öbür tarafına da aynı o aparattan takarsak o sesi alacağız. Çünkü Belki tam buradan dolayı. yok hayatım. Şuradan eminim. Burası çarpıyor. Tam olarak biz böyle dip gaz verdiğimizde burası çarpıyor. Buraya da lazım. Şöyle teknenin içini de gösterelim hazır gelmişken buraya kadar. Buradaki tik kaplamaları biz tekneyi alır almaz yaptık. Devamını da yapacağız. Hatta devamını yaparken de bir video almayı düşünüyoruz. Tohatsu 20 beygir bir motorumuz mevcut. Bu tekne için yeterli mi diye kesinlikle aklınıza soru gelecektir. Bu tamamen sizin beklentinize bağlı. Bizim süratle veya uzun yolla bir işimiz olmadığı için şimdilik yeterli olarak düşünüyoruz. Ama herkes diyor ki yani keşke 40 alsaydın, 60 alsaydın vesaire vesaire. Öyle çıktığımız için bence gayet 20 şu an yeterli geliyor yani. Ya Kürek çekerek denizde. hayat yaşıyorduk biz değil mi? Kürek çekmektense 20 beygir motor her türlü baba gibi iş yani. Çok hızlı geliyor yani bana şu an. Konsolu da sen anlat bakalım ya. Kaptancık, küçük kaptan. Minik kaptan, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok yüzerim nerede? Önceki videoda bahsettiğim marin şeyimiz var. Açtık ama artık değil mi? Şöyle. Açtık. Gayet güzel bir teyip. Şurada da hoparlörümüz var. Hemen altta. Radyosu falan iyi çekiyordu yani. Geçen bindiğimizde bir dinledik biraz. İstersek zaten USB takabiliyoruz. Güneş çok yakıyor. Çıt kapanıyor. Burada işte motoru çalıştırdığımızda seyir halindeyken devir göstergesi var. Şöyle birazcık. Burada motorun saatini gösteriyor şu dijital ekranda. Bu zaten direksiyonumuz. Şurada bir Burada ufak da- bardaklığımız var. Onu niye söylemiyorsun ya? Ne kadar çok işimize Sırayla yarıyor. gidiyorum daha. Sırası mı var arkadaş bu işin? Burada marin teybimiz var. Teyp hoparlörümüz var pardon. Teybimiz bu. Buna bağlı bir hoparlör. Burada gene işte viteslerimiz. Aynen. İleri geri. Gaz kolu artı vites. Aynen işte anahtar çalıştırma falan filan buradan. Trimli bir motor bu arada bu. Şurada gördüğünüz Marşlı trimli. aynen. UPDN up down anlamına geliyor. Yukarı aşağı işte. Böyle kıyıya yanaştığımızda motorumuzun pervanesini yukarı kaldırıyoruz ki sağa sola bir yere çarpmayalım. Çünkü canımız yanar. Yani motor pahalı. Vallahi çok pahalı bir şey yani motorlar. Teknenin parasından çok daha fazla para veriyorsunuz yani motora. Evet canım bardaklı. İşte bu be. Burada bardak bir tane filemiz var. Aynen. Burada küçük böyle ama işe yarıyor biliyor musun Sena o? Ya vallahi benim çok işime yarıyor yani. Cüzdanımı koyuyorum, telefonumu koyuyorum, bilmem ne yapıyorum. Telefonumu buraya koyuyorum. Yani Sena'nın çantası. Burası daha güvenli geliyor bana. Sena ben sana telefonu vereyim. Saklama alanları. Aynen sen oraları bir göster istersen. Al bakalım.
Şunların üçünün de altı saklama alanı. Şimdi şuradan başlayayım göstermeye. Ben burayı biraz geniş bekliyordum. Genişliğini görünce biraz şaşırdım. Yani bu kadınsal bir, içgüdüsel bir şey de olabilir. Böyle saklama alanı, dolap bizler için çok önemli. Burada işte teknede giyeceğimiz terlikler, bardak, tabak, temizlik malzemesi, poşetlerimiz, temiz havlumuz. Bunun içinde de tabak, çatal, kaşık, bıçak vesaire öyle şeylerimiz var. Burası böyle. Samet biraz sonra denize girecek balık tutmaya. İnşallah. İnşallah canım ya. İnşallah canım. Burası böyle. Hemen ortadakine geliyoruz. Burası tabii biraz geniş. İşte burada hala yapamadığımız Şu el tipler. fenerimi gösterir misin ya? Allah aşkına şu el fenerimi bir gösterir misin? biber. Biber ne olur biber. Ne olur Ama biber. şu an belli olacak mı aydınlıkta? Hayır ama büyüklüğünü gösteriyor bize. Bak şimdi. Kafamdan büyük değil mi? Bak. Şuna bir bak. Allah aşkına bu nedir ya? Bayağı büyük, uzun ya. Çok iyi. Işık gücü de bayağı iyi. Bunu daha denemedik. Bakalım deneyeceğiz gece. Evet. Yani burada böyle işte balık malzemeleri vesaire, olta falan var. Hemen şuraya geçelim. Burada zaten çok net 2 adet can yeleğimiz bulunmakta. Normalde şu konsolun hemen önü, buranın altı canlı livar oluyor. Ama biz canlı livar ekletmedik. Balık Yani böyle tutamayacağımızı kaldı. hissettik herhalde biz. Ya biz herhalde burada zaten balık çok az olduğu için tutsak da hemen onu tuttuğumuz gibi yeriz yani Yeriz, muhtemelen. aynen. Çiğ. Bir Bir de tutsam hani yiyeceğim zaten. çok Çiğ. aşırı açılmalık bir durumumuz da yok. Çünkü zaten motorumuz küçük. Teknemiz küçük. Yani uzun süre saklama ihtiyacımızın olduğu bir durum yok. Ama bak bu tekne muadillerine göre gerçekten büyük bir tekne. Bak marinada Ya evet, görüyorsun. biz şu an işin içinde olduğumuz için birçok tekne gördüğümüz için şu an bu gerçekten baktıklarımız arasında en genişiydi. Bunun 2.10 genişliği var. 4.70 zaten uzunluğu. Şurası da çapa dolabı. Şöyle çapamız ve halatlarımız falan burada. Şey yapalım mı? Başka? Yani başka da bir şeyimiz yok. Gel burayı da gösterelim. Ha evet, burada da. Burada da kocaman bir dolap var yani. Bak burası da gayet iyi bir dolap. Benim olta çantam burada, yakıt depomuz burada, yedek benzin depomuz burada. Burası böyle derinlemesine devam ediyor. Bayağı böyle yani hadi be Sena, çek be Sena. Lan adamsın. Helal. Akünün olduğu falan Helal. yer. Zaten şu Vallahi kapağı çekti. açtık mı da burası. Allah çekti. Şey yapalım mı bir Sena? Bir çalıştıralım. Bir ufak bir yol alalım. Bir gezelim. Olur. Ufak tefek takılalım. Olur mu? Olur. Anlaştık. Hadi bakalım.
zorunda kaldık. Biraz önce siz de gördünüz, inanılmaz bir fırtına vardı. Biz bile tahammül edemedik izlemeye. Görün diye çok kısa bir kesit Şöyle bir şey. koydum. Sürekli. Çok kötü. Tahmin ediyorduk zaten öyle olacağını, Aynen. mikrofonumuz olmadığı için. Tam da önemli bilgileri vereceğimiz yerde oldu. Kısmet. Firma bilgilerini verecektik en son. Hemen uzatmayalım aslında. Aynen. Biz tekneyi Yalova'dan aldık. Evet. BR Marine. Bayraktaroğlu. Bayraktaroğlu Firmanın Trailer. ismi. Aynen. Tekneyi Bayraktaroğlu firmasından aldık. Yalova'da. Firmanın imalathanesi de Yalova'da. Aynı zamanda trailerları da üretiyorlar. Yani bu teknenin altına koyduğumuz çekicileri de üretiyorlar. Her ikisini de aynı yerden temin edebilirsiniz. Biz 470 modelini seçtik. Onun temel sebebi de şuydu aslında. Diğerlerine göre biraz daha farklı bir model. Yani bu Farklı ve genişliği. genişliği bizi aslında cezbetti. Hani daha böyle genç, daha Daha spor bir tekneye benzettik açıkçası. Siz de görüyorsunuz. Bizim hoşumuza gitti yani. Böyle balıkçı kayığından ziyade ucuz yollu bir gezi teknesi gibi bir izlenimi var aslında. Bizim gözümüzde biz hep öyle görüyoruz yani o tekneyi. Yani tasarımını gerçekten çok beğendik. Bu da yeni Evet. bir kalıpmış zaten. Aynen. Çok başarılı yani gerçekten ve biz çok marinci gezdik bu arada. Çok. Kaç tane Biz de- gezmişizdir? Zaten Yalova'da bu işi yapan çok fazla var. Bir 5-6 tane gezdik herhalde ya. Garanti. Garanti 5-6 tane gezdik. Yani biz Sabah araştırmadan bir gittik. şey almıyoruz zaten. Sabah gittik oraya. Zaten hani Bursa'dan bize çok yakın. Akşam üzeri falan döndük. Hani o kadar. Bayağı gezdik. En sonunda BR Marine bizim içimize çok sindi. Aynı zamanda zaten römork üreticisi oldukları için de direkt teknemize uygun römorku da kendileri yapıyorlar. Gene O1 belgeli römorklar. Evet. Tekne de zaten CE belgeli. Tabii onlar zorunlu zaten. Onlar yani. zaten zorunlu. Onlar aynen. Öbür türlü denize çıkamazsın. Yani onlar zorunlu. Fiyat konusunda yani fiyat değişiklik gösteriyor. Şöyle değişiklik gösteriyor. Kabuk tekne olarak fiyatlar ayrı. Üstüne eklediğiniz aksesuarlarla teknenizin fiyatı oldukça değişiyor. Biz mesela bahsettik. Bizde canlı livar yok. Canlı livar eklerseniz artı bilmem kaç TL. İşte onu eklersen bu TL, bunu eklersen bu TL ama günün sonunda size uygun bir fiyat çıkarıyorlar. Yani bize bu uzunlukta, bu genişlikte, bu dolulukta bir tekneyi en uygun fiyat çıkaran bu firma oldu. Bayraktaroğlu firması oldu. Teşekkür de ediyoruz kendilerine. Gerçekten destek de Teşekkür oldular. ederiz. Bayağı destek oldular sağ olsunlar. Hani bu da bir şey değil bu arada yani kimse de yanlış anlamasın. Bir reklam tadında bir şey değil. Biz memnun kaldık yani Evet, tekneden herkes- memnun kaldık. Hem herkes çok sordu. Aynen Gerçekten soru da geldi. Orada barınaktaki abiler de çok sordu. Yani ya bu Evet. genişmiş bu tekne ya nereden aldınız bunu falan gibi sorular geldi. Biz de böyle bir açıklamada bulunduk. Kendilerinden de izin istedik. Şimdi onların numarasını da zaten açıklamaya bırakacağız. İletişim kurmak isterseniz, gidip görmek isterseniz firma Yalova'da. Bu çevrede olan insanlar için özellikle bir gidip görebilirsiniz yani. Gayet güzel bir yer. Tekneyi zaten izlediniz. Güzel bir tekne. Evet, videolarda bence gidişini falan da çok sorun olmuştu. Aynen. Biz de izledikçe fark ettik aslında. Evet, Dedik ki evet, aa ne güzel gerçekten gidiyor lan bu falan. Hiçbir problem yok Aynen yani. aynen. Aynen. Biz hiçbir Biz problem aşırı, görmedik. aşırı derecede memnunuz. Kendilerine de söyledik ama hani numaranızı verelim mi vesaire Tabii. gibi. Aynen hani o yüzden de Onların da iletişime isimleri var. açıklamaya da koyarız. İletişim kurabilirsiniz kendileriyle yani. Gene sormak istediğiniz bir şey olursa bize de sorabilirsiniz. Kendilerini de arayabilirsiniz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Atladığımız muhakkak çok yer Bu vardır. arada Mesela. BR Marine Mesela bizden atlamışız. geldiğinizi söylediğiniz takdirde sizlere yardımcı olabileceklerini de ilettiler. Biletler. Aynen. Onun bilgisini de verelim. Gidin bir görüşün. Tekne başka bir dünya. Gerçekten biz onu fark ettik. 3-4 sefer falan çıkmışızdır tekneyle. Çıktığımız her anı da aşağı yukarı sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Paylaşacağız da. Farklı projelerimiz, farklı fikirlerimiz de var. Nereye gitti kız? Ha. Bir şeyler Bu da bizim deli. yapıyormuş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen Yorum unutmayın. yapmayı. Yorum yapın, aynen. Ozmo, abone oldun mu lan? Ölü taklit ediyorsun. Vallahi oldum. Vallahi oldum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.